Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebek patiği yapalım. Birazcık büyük ördüm ben. İsterseniz siz de bu boyutta yapabilirsiniz veya istiyorsanız daha küçük yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış bir şey, ihtiyacınıza kalmış bir şey. Ben 33 ilmekle başladım bunu. Sizler de 31, 29 veya daha farklı ilmek sayılarıyla başlayabilirsiniz. Artırımı aynı şekilde ilerleyecek zaten. Artırımında veya büzmesinde rakam değişmeyecek yani. Onun için nasıl uygun görürseniz öyle ilmek atın. Evet, 33 ilmekle başlayacağız. Ama başlamadan önce kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. 33 tane ilmek atacağım. Sizler de isterseniz böyle, isterseniz farklı şekillerde ilmeğinizi atabilirsiniz. 2 3 4 Evet. 33 tane ilmeğimizi attıktan sonra ilmeklerin sonuna düğümümüzü atıyoruz. İlmeklerimiz sökülmesin diye. Ve bir makas yardımıyla fazla iplerimizi keselim. Karışmasın örgümüze. İlk sıramızı ipimiz karşıda olacak şekilde düz örüyoruz. Bu sırada hiçbir şey yapmıyoruz, sadece düz örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ipimiz karşıda olacak şekilde örelim. Evet, son ilmeğimizi de ördük. Modelimizin ön yüzüne gelelim. Patiğimizin ön yüzüne geldiğimiz zaman baştaki ilk ilmeğimizi boş alıyoruz arkadaşlar. Boş aldık. Haroşa yapacağız. Burası modelimizin ön yüzü. ...16 tane ilmeğimizi öreceğiz. 16 tane ilmeği ördükten sonra ortaya gelmiş olacağız. Kenardan şişimizin üzerine attığımızı saymıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Şişimizin üzerine bir ilmek doluyoruz ve ortadan bir tane örüyoruz. Şişimizin üzerine bir ilmek doluyoruz ve 16 tane daha ilmek öreceğiz. İpimiz karşıda olacak şekilde haroşa yapıyoruz çünkü. Evet, 15. ördükten sonra şişimizin üzerine bir ilmek daha doluyoruz ve son ilmeğimizi haroşa olacak şekilde örüyoruz. Evet. Hemen örgümüzün arka tarafına geçiyoruz. Baştaki ilmeğimizi boş aldık. Hemen doladığımız ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. İpimiz karşıda olacak. Çünkü haroşada ip sürekli karşıda olur. Bunu sakın unutmayalım. Başka modellerde terste düzde farklı yönlerde olur ama haroşada ipimiz sürekli karşıda olur. Aynı şekilde artırdığımız ilmeğimizi ördük. Kenardaki son ilmeğimizi de ördük. Ve modelimizin hemen ön yüzüne geldik. Ön yüzünde ilk ilmeğimizi her zaman olduğu gibi boş alıyoruz. Bir önceki sırada artırdığımız ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Şişin üzerine bir ilmek atıyoruz ve yanındakini örüyoruz. Buradan sayıyoruz. Şimdi baştaki 16. ilmeğimizi dahildi.
Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 2 tane artırdığımız ilmeğimiz var. 16. ilmeğimizi ördük. Şişin üzerine ipimizi doladık. Hemen ortadan artırdığımız diğer 3 tane ilmeğimizi örüyoruz ve hemen şişin üzerine bir ilmek atıp diğer kenardaki 16 tane ilmeğimizi örüyoruz. Hemen burada diğer artırmamızı yapıyoruz. Kenardaki ördüğümüz artırmalarımızı ve son ilmeğimizi de ördükten sonra bu sıramızda çıkıyoruz. Yani burada şu işlemi yapıyoruz. Şurasını bakın buradan artırdık ve artı buradan artırdık. İki yan taraftan ve ortadan artırma işlemimizi yapıyoruz. Gayet de belirgin. Bu kenarlardan artırma işlemimizi yapıyoruz. Hemen devam edelim. Modelimizin arka yüzünden. Evet. Artırmaya devam ediyoruz. Evet, modelimizin önüne gelelim. Modelimizin ön yüzüne geldiğimizde artırma şeklini tekrar göstermek istiyorum size. Kenardan artırdığımız ilmeklerimiz bakın buradan kendini gösteriyor. Şişimizin üzerine ters atıyoruz artırma yaparken ki burada delik oluşmasın diye. Şöyle değil, şöyle alıyoruz arkadaşlar ve bunu da böyle alttan alıyoruz. İsterseniz böyle örmeye devam edebilirsiniz. Bana ters geliyor, ben o yüzden böyle devam ediyorum. Aynı şekilde bakın burada da artırma yönümüz belli. Şişin üzerine attık, tersten doladık, yani ilmekleriniz size nasıl kolay geliyorsa öyle görebilirsiniz. Evet, artırdık. Burada artırma yerimiz belli, belirgin. Böyle şişin üzerine ilmeğimizi attık ve örmeye devam ediyoruz. Artırma işlemimiz henüz bitmedi. Bir günde rahatlıkla bir çift örebileceğiniz bir patiktir. Ben dediğim gibi birazcık bol yaptım, büyük yaptım. Ev botu niyetiyle de giydirebilecek arkadaşım inşallah. Aynı zamanda yeleğini ve şapkasını da yapıyorum ben bunu. Tamamı bittiği zaman inşallah hepsini bir video şeklinde göstereceğim. Umarım sizler de beğeneceksiniz. Modelimizin arka yüzündeyiz arkadaşlar, yine devam ediyoruz. Bakın artırdığımız ip böyle. Kaldırdığımız zaman böyle örüyoruz ya. Bu ters dönüyor ve birbirini kapatıyor. Evet. Örgümüze devam edelim. Örgümüzün arka yüzü arkadaşlar, biliyorsunuz. Burada sadece ön yüzünden artırdığımız ilmeklerimizi ipimiz karşı tarafta olacak şekilde örüyoruz. Yaptığımız tek şey olan ilmekleri ilerletmek. Hiçbir şekilde artırma, kapatma yapmayacağız. Sadece örüyoruz.
kenardaki ilmeğimizin alınışını da göstereceğim size. Ve birkaç sıra daha artırmamız olduğunu söyleyeceğim saydıktan sonra. Evet. Yüzünden hemen göstereyim. Gülümü de düşüreceğim bu arada. Yüzünden hemen göstereceğim. Tabii ki şişlerde çok düzgün durmuyor bu şişlerde, ama örülüşü çok kolay bu şişlerde arkadaşlar, biliyorsunuz. Kenar artırma yönümüz belli. Burası sabit kalıyor ve yan taraftan artıyor. Ve ortadaki artırmamız yine belli. İki kenardan artıyor. Burası sabit kalıyor. Aynı şekilde diğer tarafta da öyle devam ediyor. Ben ne dersem son artırma sıramız diye düşünmekteyim. Sayacağım. Ondan sonrasında yapmamız gereken işlemleri tekrardan göstereceğim. Bu sırayı da bir örelim ve sayalım. Aldık, artırdık. Birazcık daha yitirdim o yüzden. Buraları saymadan geliyorum çünkü kendini gösteriyor arkadaşlar. Zaten eliniz ve gözünüz alıştığı zaman saymanız çok fazla gerekmiyor. Sürekli öğren arkadaşlar biliyorlar zaten. Evet. Son sıramı da öreceğim zannedersem, bu son sıramız diye biliyorum artırmada. Ben sayacağım ve daha sonraki işlemleri göreceğiz. Şimdi kenardan artırdığımız ilmeklerimiz arkadaşlar, hemen size de söyleyeyim, saydım ben. Kenardaki ilmeğimiz hariç 6 tane, böyle kenardaki ilmeğimiz hariç 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimiz olacak artırdığımız. Şimdi son artırdığımızla birlikte, ondan sonrasında ortadan da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane ilmeğimiz olacak. Ortaya artırdığımız yerden. Bakın 13 tane ve 7 tane. Artı 16 tane ayırdığımız ilmeğimiz vardı kenardaki ile birlikte. 16, 21, 23 tane ilmeğimiz olacak kenar için. Şimdi artırma işlemimiz bitti. Hemen artırma işlemimizin son sırasını da örelim. Evet. Düzünden artırdık, tersinden artırdıklarımızı ördük ve modelimizin, patiğimizin ön yüzüne geldik. Evet arkadaşlar, burasını 16 sırayla başlamıştık. 16 ilmekle başlamıştık farkındaysanız. 16 ilmeği 22 ilmeğe çıkarttık. Tamam mı? 16'dan 22 ilmeğe çıkarttık. Burada da bir ilmekle başladık ve 13 ilmeğe çıkarttık. Aynı şekilde burası da 16 ilmekle başladı ve 22 ilmekle devam etti. Şimdi yapmamız gereken, bu artırdığımız ilmeklerimizi hiç başka bir işlem yapmadan sadece dümdüz öreceğiz. İpimiz karşıda olacak şekilde haroşamızı yapacağız.
bir işlem yapmıyoruz. Sadece dümdüz öreceğiz arkadaşlar. Sıramızı yaptık. Şimdi hemen modelimizin arka yüzüne geliyoruz. Burun tarafında şu anda haroşa olarak ördüğümüz son sıramız. Daha sonraki kenarları haroşa ama ortasına düz koymamız gerekecek. İpimiz karşıda olacak şekilde son sıramızı örüyoruz. Daha sonra yapacağımız işlemi sıramızı çıkınca anlatacağım ben size. Şunu tekrarlamak istiyorum arkadaşlar. Biraz önce de söyledim. 16 sıra 16 ilmekle başladı ve 22 ilmekle bitti. 1 ilmekle başladı, 13 ilmekle bitti. Şimdi burada 22 ilmek yaptık ya kenar için. Şurasını diyorum. 22 ilmek yaptık. Ama biz oradan 21 tane olacak şekilde aklımızda dursun. Çünkü tersinden devam edeceğiz tekrardan. Bu sırayı da aynı bu şekilde ipimiz karşıda olacak şekilde öreceğiz. Arka taraftan modelimizin ön yüzüne düşecek şekilde düzlerimizi koyacağız. Ama bu sırayı tamamen düz örmemiz gerekiyor. Ön tarafa yerleştirebilmemiz için.